Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı. Bugün sizlerle peyote twist dedikleri bu verev peyotenin teklisini çalışacağız, öğreneceğiz. Ben bunu 11'li olarak yaptım. Şimdi sizlere sadece bugün teknik öğreneceğiz. Bunun nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir sonraki dersimizde de bir tane bitirip eklemeyi nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şimdilik sadece tekniğini öğreneceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi örerken nasıl yapıyorum, ipi de nasıl ekliyorum onu da göstereceğim. Evet, şimdi dersimize geçelim. Zaten birçoğunuzun bu konuyla alakalı bilgisi var ama tekli verev peyotenin dönüşlerinin yapamadığınızı biliyorum. Bunu kolay bir yolla nasıl yapacağız onu öğretmek istiyorum. Şimdi iki ucunu da ipimizin iki ucuna da iğne takıyoruz ve istediğimiz renklerde tekli olarak diziyoruz. Şu anda bunu 3 renk olarak çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Burada yapmamız gereken ilk başta dizdiğimiz boncuktan bir tane de diğer başa dizmemiz gerekiyor. Yani şuradaki gibi bakın görüyorsunuz 4 4 4 bir de burada var 5 oluyor ama buraya gelen arkadaşlar ortak kullanılacak. Şimdi ona göre ne demek istediğimi yaparak daha iyi anlayacağız. Şöyle 4 tane kırmızı diziyorum. Şuradan 4 tane beyaz, 4 tane siyah alıyorum. Şu şekilde. Bu 12 oluyor ve buradan bir tane daha tekrar kırmızı diziyorum. Böylece 13 tane boncuğumuz oldu. Şu şekilde. 13 boncuğumuz oldu ve bunu şimdi tekli kolay peyoteyi ördüğümüz gibi 6 sıra öreceğiz. Nasıl? Tekrar aynısını diziyorum. Yani bu şu şekilde üstüne gelecek durumda. Böyle üst üste öreceğiz bunu önce. Bir 5 sıra ya da 6 sıra örmemiz gerekiyor. Bunları kolay tekli peyotede yaptığımız tekniği uygulayarak öreceğiz. Şöyle getirdim. Şimdi bunda çok desen olmadığı için belli olmaz ama her zaman geldiğiniz iğneyi bırakıp diğer iğneyle öreceğiz. Şimdi bu diğer iğnemi aldım elime. Şu. Buradan girerek. Eşleştirerek biliyorsunuz örüyorduk. Aynı şekilde örüyoruz şimdi. 5 sıra ya da 6 sıra bunu öreceğiz. Her birini eşleştireceğiz. Şu şekilde. Yani bununla bunu. Şimdi kırmızıyla kırmızı üst üste geliyor. Şöyle alıyorum. Toplam 13 boncuklu bu. 13 sıradan oluşuyor. Buradan da şöyle buna çıkıyorum. Şimdi bunu yerleştirdim. Tekrar aynısını diziyorum. Yani buradan gideceğim için
1 kırmızı, 4 siyah, 4 beyaz ve 4 kırmızı diziyorum. Bu. Geliyorum. Bunu buraya bırakıyorum. Böyle. Diğer iğnemi alıyorum. Şu şekilde bu iğnemi alıyorum. Ve örüyorum. Tamam. Şimdi eşleştirerek gidiyorum. Bu ipime parmağımla sahip çıkıyorum. Şimdi böyle bir çekiyorum, yerleştiriyorum. Bu şekilde. Yine bu geldiğim iğneye şurada gördüğüm renklerin aynısını diziyorum. Yani 1, 2, 3, 4 siyah, 4 beyaz, 4 de kırmızı alıyorum. Bunu yerleştiriyorum. Ve şöyle bunu bırakıyorum buraya. Diğer iğnemi alıyorum. Örüyorum. Bu şekilde. Ve şöyle çekiyorum. Karşılıklı bu şekilde örmeye devam ediyorum. Ben 2 sıra daha öreyim. Sonra birleştirme bölümüne geçelim. Oradan da devam edelim. Şimdi 2, 4, 6 sıra ördük arkadaşlar. Bu şekilde. Bu ördüğüm ip. Bunu bırakıyorum. Geliyorum diğer iğnemi alıyorum. Bunu. Ve şöyle çeviriyorum bunu. Bakın. Şu şekilde çeviriyorum. Bunu bıraktım. Bunu bu şekilde çeviriyorum. Alttan girdim. Tekrar bu kırmızıya çıkıyorum. Şu. Böylece eklemiş oluyoruz bunu. Ve buradan araları doldurarak gidiyorum. Yani ne görüyorsam onları üstüne koyarak gideceğim arkadaşlar. Şimdi
Buraya geldiğimde bir tane kırmızı alıyorum. Kırmızıyı alıyorum. Yerleştiriyorum. Bunu bırakıyorum ve diğer iğnemi alıyorum. Buradan giriyorum. Bu. Şimdi örmeye devam ediyorum. Buraya geldiğimde arkadaşlar yine buna giriyorum. Şuna. Ve yandakinden yukarı çıkıyorum. Yerleştirdim. Bu kırmızıya giriyorum. Örmeye devam ediyorum. Şimdi gene burada kırmızıyı alıyorum. Yerleştiriyorum. Ve bu iğnemi bırakıyorum yere. Diğer iğnemi alıyorum. Buradan kırmızıya giriyorum. Yerleştirip örme işine devam ediyorum. Ve yerleştirerek gidelim. Şimdi burada arkadaşlar geliyorum. Bir önceki geri dönüp çıktığım boncuğa giriyorum şöyle. Şuraya girdim. Ve yanındakinden yine yukarı çıkıyorum. Kırmızıya giriyorum. Örmeye devam ediyorum. Getirdim. Böyle. Diğer iğnemi aldım. Buradan giriyorum. Ve buna her zaman sahip çıkıyorum diğer parmağımla. Ve örmeye devam ediyorum.
buraya bakın geldim. Bir önceki dolanıp çıktığım boncuğa girdim yine böyle. Yerleştirdim. Şimdi ne yapıyorum? Yine buradan çıkıyorum. Şöyle. Ve buna giriyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir de ip eklemeyi göstereceğim ama gidip dönmem gerekiyor. Bunda oldukça kolay ip eklemek. Getirdim, buraya yerleştiriyorum. Bunu bıraktım. Diğer iğnemi aldım ve buraya giriyorum. Artık tekli twist peyote modellerinizi çok rahat çalışabileceksiniz. Evet, geldim şimdi buraya. İpim de bitti. Buraya ip ekleyeceğim. Nasıl yapacağım onu gösteriyorum. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar iniyorum aşağıya şuradan. Böyle gidebildiğim kadar şöyle gidiyorum. Böyle dönüyorum yolundan. Şu şekilde. Şöyle. Diyelim burada bırakıyorum ben bunu. Şöyle. Ve diğer ekleyeceğim ipi aldım elime. İğnemizi takalım. Şimdi nereye gelmiştim ben? Bakın buradan buna çıktım. Şu çıktığım boncuk. Buradan başa kadar gidiyorum. Şöyle. Böyle işlerinden geçerek şu şekilde diğer ipin yanına geliyorum. Şuraya çıktım ve bakın eklemiş oldum artık ipimi. Şimdi buradaki kısa ipi de yok edeceğim. Bunu nasıl yok ediyorum? Buradan iniyorum. Şöyle. Şu. Çıktığım yerden böyle bir sıra böyle iniyorum şu. Düğüme de gerek yok arkadaşlar. Böyle indiğiniz zaman yani şöyle birkaç sıra dönerken birkaç sıra döndüğünüzde bu artık eklenmiş oldu. Böylece ve burada bunları kesebiliriz. Şunları kesiyorum. Bunu da kesiyorum. Artık buradan örmeye devam ediyorum. Yine iki ucuna iğnemi takıyorum. Buraya takıyoruz. Öbür tarafa da takıyoruz. Şöyle. Şimdi eklenmiş oldu gördüğünüz gibi ipimiz. Buradan yanından yukarı buraya çıkıyorum. Şu. Ve aynı sistemde örmeye devam ediyorum. Böylece arkadaşlar tekli verev peyotenin nasıl kolay yapıldığını öğrenmiş olduk. Bir sonraki derslerimden birinde de bunu nasıl birleştiriyoruz bileklik yaptıktan sonra
bütün olarak bunun olduğu gibi onu öğreteceğim size. Böylece bu dersimizi tamamladık. Sevgiyle kalın, nazır tasarımda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.